Sevgili Kaya LC kanal takipçileri herkese merhabalar. Bu videomuzda elektroniğe ilgi duyan veya duymayan, elektroniği merak eden veya etmeyen herkesin en az bir kez gördüğü ve acayip derecede ilgisini çeken muhteşem bir cihazın hem tanıtımını yapacağız hem de bu cihazın tüm detaylarıyla nasıl kullanılacağını öğreneceğiz. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Fakat ondan önce videomuzun sponsoru olan Banggood firmasına bu videoya sponsor olduğu için ve bu güzel cihazı bize gönderdiği için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar Banggood tüm ihtiyaçlarınızı internet üzerinden online olarak görebileceğiniz küresel çevrim içi bir mağaza. İnternet üzerinden Banggood aracılığıyla binlerce ürüne, bu ürünler arasında tüketici elektroniği, ev aletleri, spor malzemeleri, oyuncaklar, giyim ve teknik malzemeler gibi malzemeleri inceleyip, ürünler hakkında yorumları okuyup, bu ürünleri hem de kapınıza kadar getirilip elden size teslim edilmek üzere satın alabilirsiniz. Sponsor firmamızın tanıtımını yaptıktan sonra dilerseniz hemen videomuzun geri kalanına geçelim ve bu muhteşem cihazın önce tanıtımını yapalım. Daha sonra da nasıl kullanılacağını tüm detaylarıyla hep birlikte görelim. Cihazın tanıtımını yapmaya geçmeden önce üzerine basa basa sizleri bir konuda bilgilendirmek istiyorum. Videoyu izledikten sonra bu cihazı beğenip satın almak isteyen arkadaşlarım için videonun hemen altında açıklamalar kısmına bir link ekleyeceğim ve bir de indirim kuponu ekleyeceğim. Satın almak isteyen arkadaşlarım o linke tıklayarak Banggood'un sitesinden yine vereceğim indirim kuponuyla bu ürünü indirimli bir şekilde Banggood'dan satın alabilirler. Ürünü nihai olarak sipariş ettikten sonra bu ödedikleri bedelin üzerine hiçbir kargo ve hiçbir gümrük bedeli binmeden ürün kapınıza kadar Aras Kargo aracılığıyla size elden getirilip teslim edilecek arkadaşlar. Bu nokta önemli. Çoğu takipçim soruyorlar, herhangi bir gümrük bedeli çıkacak mı? Ürün elimize ulaştığında kargo bedeli talep edecekler mi? Kargo bedeli ödeyecek miyiz diye. Onun için bu konuda üzerine basa basa sizleri bilgilendirmek ve uyarmak istiyorum. Bu ürünü nihai olarak Banggood'dan sipariş edip bedelini ödedikten sonra en ufak bir gümrük bedeli ve en ufak bir kargo bedeli ödemeyeceksiniz arkadaşlar. Ürün tamamen siz internetten siparişini verdiğiniz bedel üzerinden elden size getirilip teslim edilecek ve siz bu güzel ürüne sahip olmuş olacaksınız. Videoyu izledikten sonra böyle bir şeye ihtiyaç duyan arkadaşlarımın kesinlikle sipariş vereceklerini biliyorum. Çünkü bakın arkadaşlar, ben daha önceden çok kere osiloskop kullandım. Bunların arasında katot ışın tüplü osiloskoplardan tutun da yeni nesil bu tip dijital osiloskoplara kadar. Ama ben bugüne kadar hayatımda bunun kadar kullanışlı ve bunun kadar kolay kullanılabilen bir osiloskopa denk gelmedim. Kalitesi konusunda da malzeme kalitesi mükemmel arkadaşlar. Plastiği, butonları, ekran kalitesi, görüntü kalitesi, göz alıcılığı, bakın şöyle yaklaştırdığımda göreceksiniz, ekranı mükemmel derecede güzel gözüken bir yapıya sahip arkadaşlar. İşte ürün tamamen kalite kokan bir ürün. Ama gerçekten dayanıklı mı değil mi, bunu tabii kullanıp deneyimlememiz lazım. Şu anda ürün elime geçeli yaklaşık 15 gün falan oldu. Ben 15 gündür kullanıyorum ve en ufak bir sıkıntı yaşamadan bu ürünü gayet güzel bir şekilde deneyimledim. Kanalımı takip eden birçok arkadaşım bilir ki zaten ben deneyimleyip memnun kalmadığım ürünün tanıtımını kanalda yapmıyorum arkadaşlar. Önce ürün elime ulaşıyor. Ben ürünü kullanıyorum, deneyimliyorum, inceliyorum. Daha sonrasında sizlere tanıtımını yapıyorum. Onun için bir kutu açılışı şeklinde videoya başlayamıyoruz. Yani kutusunu ben çoktan açmış ve ürünü kullanmış oluyorum arkadaşlar. Bakın ürünün kutusundan neler çıkıyor, isterseniz size bir onlardan bahsedeyim. Bakın osiloskopumuzun kutusundan böyle bir poşet içerisinde 2 adet probu çıkıyor arkadaşlar. Hemen şöyle çıkaracağım ve size göstereceğim. Bu problar önemli.
gerçekten kaliteli malzemelerden yapılması gereken problar arkadaşlar. Çünkü üzerine gürültü sinyali bindirmeden size saf ölçtüğünüz gerilimleri gösterebilecek kalitede olması gereken problar. İşte kutusundan 2 adet hem 1x hem de 10x ölçüm yapabildiğiniz çok kaliteli 2 tane prob çıkıyor. Neden 2 tane diyecek olursanız, bakın bizim cihazımız 2 kanallı bir osiloskop olduğu için 2 tane çıkıyor. Burada gördüğünüz gen yazan kısımsa birazdan bahsedeceğim. Bir sinyal jeneratörü arkadaşlar. Bu osiloskopumuz aynı zamanda bir de sinyal jeneratörü olarak kullanabileceğiniz şekilde de çalışabiliyor. Yine o poşetin içerisinden her bir kanala ait renkleriyle ayırt edebilmeniz için 8 tane küçük halka çıkıyor arkadaşlar. Bu halkaları probların şu yerlerine takıyorsunuz ve hangi probun hangi kanala ait olduğunu karıştırmadan bu sayede kullanabiliyorsunuz. Bu poşetin içinde bir de plastik saplı küçük bir tornavida var. Yine birazdan göstereceğim. Bu tornavidayla probların hassasiyetini ve kalibrasyonunu ayarlayabiliyorsunuz. Neyse, bu poşeti de geçtikten sonra bir adet kullanma kılavuzu çıkıyor arkadaşlar kutusundan, ama her zamanki gibi maalesef İngilizce. Bir adet USB data kablosu çıkıyor. Çünkü bu tanıtımını yaptığımız osiloskop aynı zamanda dalga formlarını ve dalgalarla ilgili verileri save yapıp, yani hafızasında saklayıp size istediğiniz zaman bu USB portundan bir bilgisayara aktarmak üzere bağlantı yapılabiliyor ve bu USB portundan bu dataları bilgisayara aktarabiliyorsunuz. Kutusundan bir kablo daha çıkıyor. Kabloyla da sinyal jeneratöründen sinyal çıktıları alabiliyoruz. Bunlardan başka bir de ürünün kutusundan, öncelikle cihazı kapatmam lazım, 5 volt 2 amperlik bir USB adaptör. Bu adaptöre ait bir USB ve diğer tarafı jack olan bir kablo daha çıkıyor. Ve bu USB adaptörü fişe takabilmeniz için bir de çevirici çıkıyor ürünün kutusundan. Adamlar ürünün kullanımı için neler lazımsa hepsini kutusuna yerleştirmişler. Evet, kutusundan çıkan malzemelerimiz bu kadar. Zaten bundan daha fazlasına da ihtiyaç yok arkadaşlar. İhtiyacınız olan her şeyi adamlar kutusuna koymuşlar. Şimdi ise size bu cihazı muhteşem yapan bir özellik daha göstereceğim. Cihazımızın 5 volt 2 amper adaptörle çalıştığını ve bu USB kablo üzerinden çalıştığını söylemiştik. Siz isterseniz bu cihazı taşınabilir bir osiloskop gibi yanınızda taşıyıp herhangi bir 5 volt 2 amper power bankla çalıştırabilirsiniz sevgili dostlar. Cihazınızı bu USB kablosuyla power bank'a taktıktan sonra power tuşuna basıp gördüğünüz üzere hemen şu oto tuşuna basalım ve dalgamızı sabitleyelim. Dalga formumuz da sabitlenmiş oldu. Bu sayede cihazınızı taşınabilir bir osiloskop olarak istediğiniz yere götürüp istediğiniz şekilde frekanslarınızı, sinyallerinizi ölçümleyebilir ve gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Cihaz her yönüyle harika düşünülmüş ve harika yapılmış bir dijital osiloskop. Cihazın kutu içeriğinden ve powerbank'la çalışma özelliğinden bahsettikten sonra hemen cihazın tanıtımına ve kullanımına geçelim arkadaşlar. Bu cihazı ilk defa gören ve bilmeyen arkadaşlarım için önce bu cihazın ne olduğundan bahsedelim. Bu cihaz bir osiloskop. Osiloskop, osilasyon yani dalgalanma, salınım ve skop, görüntüleme anlamına gelen iki kelimenin birleşimi. Ve bu cihazın yaptığı iş, aslına bakarsanız çok hassas bir voltmetre diyebiliriz. Nasıl yani diyeceksiniz? Şöyle ki, çok hassas gerilimleri ölçerek bu gerilimlerin zamana göre değişimini bir ekranda görüntüleyen cihazlara biz osiloskop diyoruz. Kabaca sizin anlayabileceğiniz şekilde şöyle anlatayım.
iki nokta arasındaki potansiyel farkını belli aralıklarla ölçüp bu ölçüleri grafiksel düzlemde ölçtüğü yerleri noktasal olarak birleştirip bize gösteren cihazlar. Mesela bakın burada bir XY koordinat düzlemi var. Ekranda tam manasıyla gözükmüyor olabilir ama bir XY koordinat düzlemi var arkadaşlar. Diyelim ki bu koordinat düzleminin tam ortası 0 olsun. O an için ölçeceğimiz durumda. Ölçtük. Birinci saniyede voltaj 1 volt olarak gözüktü. 1 volt olan yere bir nokta koyduğunu düşünün. Mavi nokta ya da sarı nokta. İşte bu mavi ve sarılar aslında bizim bu cihazda iki ayrı gerilimin zamana göre olan değişimini gösterebildiği anlamına geliyor. Şimdilik birinci kanalı iptal edelim şöyle. Birinci kanal gözükmesin arkadaşlar. Şöyle onu da aşağı doğru çekelim. Ve ikinci kanal için bahsedelim. Şöyle. İkinci kanalın sıfır olduğu, yani gerilimin sıfır olduğu noktada sıfır noktasına mavi bir nokta koyduğunu düşünün. Birinci saniyede 1 volt olduğunu düşünün ve oraya bir nokta daha koyduğunu düşünün. İkinci saniyede 2 volt olduğunu düşünün ve oraya bir nokta daha. Üçüncü saniyede 3 volt, dördüncü saniyede 4 volt, beşinci saniyede 5 volt olduğunu ve bu ölçtüğü noktalara birer nokta koyduğunu düşünün. Daha sonra da bu noktaları birleştirdiğini düşünün cihazın. İşte bu şekilde ölçülen gerilimlere denk gelen yerlere konulan noktaların birleşiminden bu dalga görüntüsü meydana geliyor ve siz bu sayede çok hassas olarak gerilimleri ölçtüğü için frekansları, osilasyon yapan yani salınım yapan gerilimleri bu ekran üzerinde gözlemleyebiliyorsunuz. Bu sayede mikro işlemcilerin clock pulslerini veya işte vericilerin frekanslarını, bir modülatör devresinin modülasyon frekansını ya da o modüleli frekansın üzerine bindirilmiş data ya da audio yani ses sinyallerini bu cihaz sayesinde görüntüleyip orada gerçekten istediğiniz seviyede frekanslar var mı ve istediğiniz temizlikte üretiliyor mu bunları bu cihazla görüntüleyebiliyorsunuz ve gözlemleyebiliyorsunuz. İşte bir elektronikçinin olmazsa olmazlarından olan bu cihaza biz osiloskop diyoruz ve çok faydalı, her elektronikçinin, teknik işlerle uğraşan herkesin elinin altında muhakkak bulunmasını düşündüğüm bir cihaz arkadaşlar. Fiyat olarak Banggood'da en ucuz osiloskop bu ama benim nazarımda soruyorsanız en kaliteli osiloskoplardan bile çok daha iyi olduğunu düşünüyorum kullanım açısından. Kalitesini zamanla göreceğiz, dayanıklılığını zamanla göreceğiz. Ama şimdilik bende king olan yani kral olan osiloskop bu. Bakın şuna dikkat etmenizi istiyorum. Kalibrasyon açısından, doğrusallık açısından en iyi osiloskop budur demiyorum. Kullanım rahatlığı açısından, kolaylık açısından en iyi osiloskop benim nazarımda bu diyorum. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Dediğim gibi kalitesini de zamana bırakacağız. Zamanla artık göreceğiz arkadaşlar nasıl bir osiloskop olduğunu. Şu jelatini daha önceden ben sökmemiştim ki videoda sizinle birlikte sökeyim diye. Şimdi bu jelatini bir çıkaralım. Şu parlama olayı da aynı zamanda gitsin. Evet, jelatinini çıkardık. Bir kenara koyduk şöyle. İsterseniz hemen proplarını takalım. Bakın ben sinyali görüntüleyebilmek için sinyal jeneratörü ve kanal girişlerini bu şekilde tel parçalarıyla sinyali orada göstermiştim size. Şimdi isterseniz propları takalım ve hatırlarsanız videonun başında ne demiştik? Hassas voltajları ölçebilen bir voltmetredir aslında demiştik. Hemen DC ve AC gerilimleri osiloskopumuzda nasıl ölçeriz? Bir frekansı nasıl gözlemleriz ve bu gözlemlediğimiz frekansları nasıl değerlendiririz? Hemen işin o kısmına geçelim. Osiloskopumuz Fnirsı marka olup 1014D modeli bir osiloskop arkadaşlar. Osiloskopumuzun maksimum ölçüm frekansı 100 MHz ve 1 gigasample second yani
saniyede 1 giga sample örnekleme yapabilen bir osiloskop. 1 giga sample ne demek? Hatırlarsanız ne demiştim? Sinyali değerlendirirken atıyorum birinci saniyede 1 volt ölçtüğü yere bir nokta koyuyor. İkinci saniyede 2 volt ölçtüğü yere bir nokta daha koyuyor demiştim arkadaşlar. İşte bunların her biri bir örneklemeydi. Aslında bizim osiloskopumuz benim dediğim gibi saniyede bir noktaya bir örnekleme yapmak yerine bir saniyede 1 milyar tane örnek alıp bunu ekran üzerinde işaretleyebilen bir osiloskop. Şimdi problarımızı taktık. Sinyal jeneratörümüzün çıkış kablosunu taktık ama bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Osiloskopa probları takar takmaz hemen ölçüm yapamazsınız. Yapsanız da doğru sonuçlar alamazsınız. Öncelikle osiloskopunuzun problarını bir kalibre etmeniz lazım. Bu kalibrasyon işlemi içinde adamlar bakın hemen, hatta şunu çıkarayım daha sonra tekrar takalım. Probların üzerine gördüğünüz gibi burada ayar yerleri koymuşlar. Bu ayar yerlerini hemen yine osiloskopun kutusundan çıkan bu plastik saplı tornavida ile ayarlamamız gerekecek. Hemen size o işlemi de göstereceğim. Ama ondan önce şu osiloskoplarımızı bir renklerine göre ayarlarım. Kanal 1 için turuncu koymuşlar. Biz de kırmızı halkacıktan koyalım. Bakın probların çıktığı poşetin içinden bir de problar için kullanma kılavuzu çıkıyor ve burada probun karakteristik özelliklerinden bahsetmişler. P6020, 6040, 6060 gibi modelleri varmış. Bizim osiloskopumuzun modeli hemen üzerinde yazıyor. 6100 modeliymiş. 6100 modeli 100 MHz'e kadar frekans ölçebilen bir probmuş arkadaşlar ve rise time yani yükseliş zamanı 3,5 nanosaniyeymiş. Yani bir frekansı ölçmeye başlayıp yükselmeye başladığında 3,5 nanosaniyede tepki verebiliyormuş arkadaşlar. Ölçüm kademeleri 1x ve 10x olmak üzere 2 kademeymiş. Bakın bunu da probun üzerindeki şu kısımdan 1x ve 10x olmak üzere görebilirsiniz. 1x ölçtüğü frekansları, ölçtüğü gerilimleri birebir osiloskopa yani cihaza aktaran kademe. 10x kademesi ise probun ölçtüğü gerilimleri, frekansları 10 kere düşüren kademe. Şöyle söyleyelim, biz 10x kademesindeyken ekranda okuduğumuz değeri 10 ile çarparsak doğru değere ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Çünkü probumuz 10'a bölerek bize gerekli sinyali gösteriyor. Özellikle yüksek gerilimlerle iş yaparken bu özellik osiloskop cihazınızın bozulmaması için gerekli bir özellik. Bakın hemen cihazın üzerinde burada şu kademede demiş ki tüm girişler 1 megaohm ohmaja sahip ve maksimum 400 volt ölçebilirsiniz diye adamlar uyarısında bulunmuş. İşte bu maksimum 400 volt ölçebilirsiniz dediği kademe 10x kademesi arkadaşlar. 1x'teyken maksimum 40 volt ölçebiliyorsunuz. Probu kalibre ederken adamlar burada frekanslarını göstermişler. Diyor ki eğer bir kare dalga frekans uyguluyorsanız ve bu şekilde gözlemliyorsanız, ki biz birazdan kendi sinyal jeneratöründen uygulayacağız. Bu şekilde gözlemliyorsanız diyor bu hatalı. Ya da bu şekilde gözlemliyorsanız bu da hatalı. Tam köşeli şekilde olacakmış gibi bu şekle, en yakın şekle ayarlayıp probunuzun kalibrasyonunu yapmalısınız diyor. Voltaj ve frekans aralığını göstermiş bize RMS olarak. Bakın düşük frekanslarda yüksek voltajlar ölçebilirken frekans yükseldikçe ölçebileceği voltajın kademesi düşüyor arkadaşlar. Mesela 10 kHz'de 300 volta kadar ölçerken 100 MHz'de neredeyse 20-30 volt gibi voltajlar ölçebilirsiniz demeye getiriyor bu prob ile. Şimdi probun
bağlantı aparatlarından falan filan bahsetmiş. Nasıl takılacağından falan bahsetmiş. Bunlar çok önemli değil. Zaten halkasını nasıl takılacağını sizlere biraz önce gösterdim. Şimdi hemen kalibrasyon işine geçelim arkadaşlar. Bakın burada gen yazan tuşa bastığınızda jeneratörün frekansını ve frekans şeklini, görev cycle'ını ayarlayabildiğiniz bir küçük pop-up menü geliyor arkadaşlar. Bu pop-up menüden hemen bu yön tuşlarıyla istediğiniz dalga şeklini, sinüs dalga mı istiyorsunuz, kare dalga mı istiyorsunuz, üçgen dalga mı istiyorsunuz, testere diş dalga mı istiyorsunuz, tersine testere diş gibi adım adım testere diş şeklinde bir dalga formumuz var. Yarım dalga tip bir dalga formumuz var. Bunları ayarlayabildiğiniz kısmı ayarlıyorsunuz. OK'ye bastığınızda gördüğünüz gibi DATI kısmı, yani görev cycle kısmı aktif oldu. Bu her dalga formunda aktif olmuyor arkadaşlar. Kare dalga gibi dalga formlarında genelde aktif oluyor. Tekrar OK'ye bastığınızda frekans ayarlayabildiğiniz kısma geliyor. Bakın osiloskopumuzun sinyal jeneratörü en fazla 2 MHz'e kadar sinyal üretebilen bir kapasiteye sahipmiş. 2 MHz değil de biz bunu şimdilik 1 kHz'e ayarlayacağız ki sağlıklı bir şekilde problarımızın kalibrasyon ayarını yapabilelim. 1 kHz'e ayarladık, yani 1000 Hz'e ayarladık. Şimdi dalga tipimizi seçelim. Kare dalga formunda ayarlamamız gerekiyordu. Onun için kare dalga formu kısmına geldik. OK diyoruz. Görev cycle'ını da %50 yapıyoruz. Bu ayarları yaptıktan sonra hemen osiloskopumuzun şase kısmını aslında bağlamanıza gerek yok ama alışkanlık olsun diye şase kısmını da probun üzerindeki bu şase bağlantısına yapıyoruz. Daha sonra da probumuzun mandalını çekip gördüğünüz gibi bu şekilde Kanal 1'in probuna bağlıyoruz. Kanal 1 hangisiydi? Bakın Kanal 1'i gösteren bu sarı işaretli yer bizim Kanal 1'imiz arkadaşlar. Şimdi otomatik forma basıyoruz ve osiloskopumuz hemen kendisini otomatik olarak dalgayı en güzel gösterebileceği forma ayarlıyor. Kanal 2 altta gördüğünüz gibi boşta durduğu için parazit yapıyor arkadaşlar. Bu paraziti görmek istemiyoruz. Kanal 2'yi kapatalım ve sadece Kanal 1'in kare dalga formunu görelim. Bakın dalgaların uçlarında hafif hafif sünmeler var. Biz bu sünmeleri azaltmamız lazım. Öncelikle kare dalgayı bu horizontal kısmındaki time böyle division normaldeki adı bizim osiloskopumuzda bu yazmıyor ama time böyle division kısmından ayarlayıp güzel bir duruma getiriyoruz. Aslında çok da fazla değilmiş. Sıkışık olduğundan biraz bize öyle geliyormuş ama yine de bunu düzeltmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu şekilde bir formu ayarladıktan sonra dilerseniz kare dalga formunu biraz daha sıkıştırabilirsiniz. Hemen Kanal 1'in üzerindeki bu ayar yerinden plastik tornavidamızı yerleştirip bakalım ekrandan gözüküyor mu? Evet, ekrandan gözüküyor arkadaşlar. Yani siz de görebiliyorsunuz. Buradan kare dalga formunu mükemmel seviyeye ayarlamaya çalışıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi dalga formu nasıl da değişti. Hemen tam tersine de olabiliyor. Gördüğünüz gibi sünüyor yukarı doğru. Ama bizim istediğimiz form kare dalgaya en yakın form. Dalgaların en güzel halini elde ettiğimiz şekilde bırakıyoruz ve bu şekliyle probumuzu kalibre etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi ikinci probumuz için de yapacağız. Yani ikinci kanalımız için de yapacağız. İkinci kanala bağlantısını yaptım. Kanal 1'i kapatıyorum ve Kanal 2'yi açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kanal 2'nin genliği çok yüksek olduğu için kare dalga çok büyük şekilde çıktı. Hemen Kanal 2'nin volt bölü division kısmından
Genliğini biraz düşürüyorum ve orta seviyeleri bir yere ayarlıyorum. Bu işlemleri yaparken söylemeyi unuttum. Probunuzun 10x kademesinde olması lazım. Birinci kanalınki 10x'teydi zaten. Güzelce yaptık. 10x kademesini aldığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar kare dalga tamamen düzmüş gibi çıktı. Çünkü sinyali 10 kat azaltınca birdenbire bir şey göremez olduk. 10 kat azalttıktan sonra volt bölü division kısmından, tabii kanal 2'ye ait volt bölü division kısmından sinyalimizin genliğini görebileceğimiz şekle getiriyoruz ve tornavidamızla hemen kare dalgamızı ayarlayabildiğimiz en mükemmel şekline ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi ikinci kanala ait probumuzun da kalibrasyonu yapılmış oldu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Peki biz bu kalibrasyon işlemlerini yaptıktan sonra nasıl DC ve AC gerilimleri ve frekansları osiloskopumuzda göreceğiz? Bakın arkadaşlar, şimdi diyelim ki bir pil ölçmek istiyoruz. Yani DC bir voltaj ölçeceğiz. Osiloskopumuzda hemen şu bağlantı noktaları olan bir pil alayım elime. Gördüğünüz gibi böyle bir pilin voltajını ölçeceğiz. Kanal 1 için hemen kanal 1'in probunu elime alıyorum. Ve kanal 1'in eksi kısmını pilin eksisine bağlıyorum. Yani şasesini pilin eksisine bağladım. Kanal 2'yi kapattım ve kanal 1'i açtım. Şimdi bu şekilde bakın, kanal 1'imi gösteren kademe buradaki 1 numaralı kademe arkadaşlar. Birebir gösterecek voltajı. Biz de voltajı birebir okuyacağımız için 1x kademesine alıyoruz probumuzu. 1x kademesine aldıktan sonra hemen birinci kanala ait olan şu ekrandaki kısmın değerlerini kontrol ediyoruz. Eğer bu değerlerde bir değişiklik yapacaksak birinci kanala ait konfigürasyon tuşuna bastığımızda birinci kanalın probunu 1x'te mi, 10x'te mi, 100x'te mi tutmak istiyorsunuz? Ölçmek istediğiniz voltaj AC mi, DC mi gibi konfigürasyon ayarları geliyor. Biz DC voltaj ölçeceğimiz için burası DC'de duracak. 1x voltajı ya da frekansı birebir gösterebildiği anlamına geliyor demiştim. Buradaki 10x ve 100x sinyalin küçültme işlemini dijital olarak yapıyor arkadaşlar. Fiziksel olarak yapmadığı için buradaki 10x ve 100x kademesine güvenip sakın ha osiloskopunuzda yüksek gerilimler ölçmeye kalkmayın. Siz fiziksel olarak probunuzu 10x kademesine aldığınızdan emin olduktan sonra volt bölü division kademesini düşürdükçe bakın burada div diye yazıyor, 5 volt seviyesine ayarlı bizim pilimizin voltajını ölçebilecek seviyeye geldiği için hemen pilimizin voltajı da burada 3.88 volt olarak görüntülendi. Biz volt bölü division'ı artırdığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar 2.5 volt, 1 volt gibi değişiklikler gerçekleşiyor. Bunlar tamamen şu anlama geliyor sevgili dostlar. Bunu gösterebilmek için müsaadenizle şu masa lambamı bir söndüreyim ve size ekrandaki kareleri görmenizi sağlayayım. Evet, şu anda ekrandaki kareler gözüküyor. Bakın, volt bölü division dediğimiz kısım şu arkadaşlar. Ayar yaptığımız kısım. Buradaki her bir karenin kaç volta denk geldiğini gösteriyor. Dikey eksende. Bakın, bu eksende hareket ettirdiğime göre bu kanal 1'i dikey eksende karelerimin her biri şu anda 5 volta denk geliyormuş. Şuradaki division kısaltmasının yanında yazan 5 volt kademesine göre. Pilim 3.96 3.95 volt gösteriyor. Fakat pozisyon olarak da 7 voltta durduğu için buraya geliyor. Denk geliyor. Şimdi biz o pozisyon kısmını sıfıra ayarlayacağız. Bakın, sıfır olduğunda her bir kare 5 volta denk geldiği için bizim pilimizin voltajını gösteren bu çizgi kısmı yaklaşık
4 volt seviyelerine yakın. Onun için biz bu karelerle hesaplamaları yapabiliriz. Aslında burada bu değerleri göstermesine gerek yok. Yani pozisyonumuz sıfırdayken eğer çizgimiz 2 kareye denk geliyorsa şu şekilde ikinci karenin tam üzerinde ise biz 5 voltsa division'ımız bu ölçtüğümüz voltajın 10 volt olduğunu söyleyebiliriz. Birinci karenin tam üstüne geliyorsa tam 5 volt ölçtüğümüzü söyleyebiliriz. İkisinin arasındaysa 7,5 volta denk geldiğini söyleyebiliriz. Fakat pozisyonumuz sıfırdayken tam eksi 4 oldu pardon. Pozisyonumuz sıfırdayken arkadaşlar ölçtüğümüz çizgi eğer volt bölü division kısmı 5 voltta ve bu seviyelerde ise bu voltajın 4 volta yakın olduğunu söyleyebiliriz ki gördüğünüz gibi VRMS'te de ölçtüğümüz voltajın 3,88 volt olduğunu gösteriyor. Eğer osiloskopumuzda AC bir frekans ölçmek istiyorsak hemen ölçüm yapacağımız kanalımızın konfigürasyon ayarlarından AC ölçmemiz gerektiğini osiloskopumuza bildiriyoruz. Diyoruz ki biz sende AC bir ölçüm yapacağız diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada birebir ölçüm yapacağız. AC bir voltaj ölçeceğiz. Volt bölü division'ımız 500 mV ayarlı ve pozisyonumuz 0. Hemen şimdi sinyal jeneratörümüzün bağlantısını yapalım. Ve AC bir frekans ölçüyormuşuz gibi, AC bir gerilim ölçüyormuşuz gibi, hatta şöyle yapalım. Ölçüm yapacağımız sinyali de arkadaşlar hemen şuradan sinüs bir dalgaya ayarlayalım ve gerçekten AC bir sinyal ölçüyormuş gibi sizlere göstereyim. Evet, sinüs olarak ayarladık. Hemen kapattım sinyal jeneratörünün penceresini ve simülasyonunu osiloskopumuzda sinyal jeneratörümüz vasıtasıyla yapıyoruz. Bakın şu anda AC bir voltaj ölçüyoruz ve volt bölü division'ın 500 milivolta ayarlı. Bakın her bir kare 500 milivolttan 500 milivolt, 1000 milivolt ve 1250 milivolt arkadaşlar. Sıfır noktasının altında var ve toplamda 2500 milivolta denk gelir. 2500 milivoltun da yaklaşık 2,5 volt olduğu anlamına gelir. Bakın peak to peak voltajımız 2,5 volt seviyesinde. Yani sinyalimiz tepeden tepeye 2,5 volt seviyesinde arkadaşlar AC olarak. Osiloskopumuzun özelliklerinde bakın şurada slow yazan kısım var. Bu slow yazan kısma basarsanız sinyali siz ayar yaptıkça yavaş aralıklarda tepki verecektir size. Fast olan kısmı ayarlarsanız tekrar aynı tuşa basıp daha hızlı bir şekilde ayar yaptıracaktır size. Hemen yanında gördüğünüz gibi bu navigasyon tuşları var. Yani navigatör tuşları var. Sağa sola ileri aşağı menülerde gezmenizi sağlayan ve onaylamanızı sağlayan tuşlar. Bu tuşlar osiloskopumuzun çalıştığını gösteren run tuşu. Bakın hemen markanın altında da run kısmı var. Biz buna bastığımızda stop yapıp sinyali o an için ekranda durduruyor. Pause yapıyor arkadaşlar. Tekrar bastığınızda tekrar ölçüm yapmaya devam ediyor. Osiloskop kullanmayı bilmeyen arkadaşlar için çok güzel bir özellik olan oto tuşu var. Eğer siz sinyali gözlemlemek için ayarları bilmiyorsanız osiloskopunuz bu işlemi sizin yerinize otomatik olarak yapıyor. Otomatik tuşuna bir kere bastığınızda sinyaliniz otomatik olarak size en uygun hale getirilip ekranda gösteriliyor. Bakın şu an volt bölü division kısmımız 1 volt oldu. Her bir kare 1 volt ve 1,25 volt. 1 volt, 1,25 volt. Tepeden tepeye 2,5 volt oldu sinyalimiz. Şimdi frekansı nasıl okuyacağız onu söyleyelim. Ondan bahsedelim arkadaşlar. Frekans içinde yatay karelere bakıyoruz. Yatay karelerin hareket ettirdiğimiz kısımda bakın burası burada time bölü division arkadaşlar. Zamanı gösteriyor. Yanlamasına olan karelerde bize. Şimdi time bölü division'ımızı biz alttaki pozisyondan yani horizontal kısmından görüyoruz. Bakın pozisyon 0 saniyede, division'ımız 500 mikrosaniye. Her bir kare 500 mikrosaniyeye denk geliyormuş arkadaşlar. Frekansı ölçebilmemiz için de bizim bir
periyoda denk gelen, yani frekansın bir periyoduna denk gelen kare sayısını bilmemiz gerekiyor. Peki periyot nedir? Frekansın bir tam salınım yaptıktan sonra aynı noktaya tekrar gelip yeni bir salınıma başladığı duruma biz periyot diyoruz. Yani bakın sıfır noktasından başlamış, bir kere tepeye gelmiş, tekrar inmiş, sıfır noktasına gelmiş, aşağı inmiş ve tekrar gelmiş sıfır noktasına. Aynı durumu tekrar yapmaya başladığı durum. Yani sıfırdan tepeye doğru çıkarkenki durum, şu iki araya biz bir periyot diyoruz. Bakın 500 mikrosaniye, bir 500 mikrosaniye daha 1000 mikrosaniye. O da demektir ki 1 milisaniye. 1 milisaniye saniyede 1000 kez olduğuna göre arkadaşlar bizim frekansımız 1 kilohertz. 1 kilohertz 1000 hertz demektir. Yani saniyede 1000 kere bu işlemi frekansımızın tekrarladığı anlamına gelir ve buradaki kare sayısından da siz frekansı hesaplayabilirsiniz. Time bölü division kademesi sayesinde. Evet arkadaşlar, biz bunları okumayı bilmiyorsak ve bu işlemleri otomatik yaptırmak istiyorsak ne yapacağız? Sinyali en iyi görüntüleme kısmını bu oto tuşundan yapmıştık. Fakat okuma işini de otomatik yaptırmak istiyorsak bakın horizontal kürsör dediğimiz ve vertical kürsör dediğimiz bir özellik var. Siz bunlardan hangisine basarsanız basın, horizontal kürsöre basarsanız sizin için frekansı okuyabilen iki çizgi gelecek arkadaşlar ve siz bu çizgilerden bakın select, yani seçili olan kısmı, çizgiyi frekansın herhangi bir noktasına getiriyorsunuz ve OK'ye bastığınızda ve ok tuşlarından yan tuşa bastığınızda bu sefer diğer çizgi seçilmiş oluyor ve periyodu tekrarlayan ikinci bir kademeye getirdiğinizde bakın bu sefer diyor ki 1.05 kHz, yani frekansı bizim için ekranın sol üst köşesinde okuyor. Bakın horizontal kürsör kapattığımda o menü gitti. Açtığımda o menü tekrar geldi. Periyodun sembolü T'dir arkadaşlar. Periyot 950 mikrosaniyeymiş ve frekansımız 1.05 kHz'miş. Daha detaylı okumak istiyorsak frekansımızın arasını biraz açalım ve hemen daha detaylı bir noktaya getirelim. Şunu sıfır noktasından başlatalım hatta. Slow yapalım şunu. Evet, sıfır noktasına getirdik. Hemen diğer çizgiyi seçelim ve sinyalin tekrarladığı ikinci kısma getirelim. Evet, ikinci kısma getirdiğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar frekansımız tam 1 kHz olarak ekranda okundu. Vertical kürsöre bastığınızda bu sefer de genliği sizin için okuyan iki tane kürsör çizgisi çıkacak. Bu kürsör çizgilerini de tam sinyalin tepe noktalarına ayarladığınızda şöyle tam oraya ayarladık. Bir ok tuşuna bastık ve tekrar alttaki kısmı seçtik. Gördüğünüz gibi sinyalimiz tepeden tepeye 2,5 volt olarak V1 kademesinde gösteriliyor. Eğer siz ikinci kanalı da aktif edecek olursanız ikinci kanalın genlik göstergesi de hemen aynı menünün alt kısmında V2 olarak çıkıyor sevgili arkadaşlar. İşte bütün bu özellikler bizim osiloskopumuzun çok rahat kullanılmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi Kanal 1'in volt bölü division ve sinyal ayarlarını yapabildiğimiz kısımları buralar. Kanal 2'ninkini yaptığımız buralar. Frekans için, frekans okumak için horizontal kısmımız, yani time bölü division ayar kısımları buralar. Trigger dediğimiz ayar kısımları buralar. Bu kısımdan birazdan bahsedeceğim arkadaşlar. Kanal girişlerimiz ve sinyal jeneratörümüzün çıkışları bu kısımlar. Hemen şurada fonksiyon tuşlarımız var. Bakın bu fonksiyon tuşları da hemen yanında kendisine ait kısımdaki değeri görüntülememizi sağlayan fonksiyon tuşları. Siz mesela diyelim ki F1 fonksiyonuna ait bu kademede başka bir şey görüntülemek istiyorsanız açılan menüden hangisini gösterme, yani Kanal 1'in peak to peak voltajını mı, RMS voltajını mı, maksimum voltajını mı, frekans mı, cycle mı, hangisini göstermek istiyorsanız buradan seçiyorsunuz arkadaşlar.
gezerek istediğiniz kısmı ayarlayıp OK'ye bastığınızda o kısma ait veri bu fonksiyonun karşılığındaki pencerede gözükmeye başlıyor. F2 ikinci pencerenin ayarı, F3 üçüncü pencerenin ayarı gibi hangi kanala ve hangi veriye ait bilgileri görmek istiyorsanız buradan fonksiyon tuşlarıyla ayarlayabiliyorsunuz. Zannımca osiloskopumuzun birçok özelliğinden kısa bir sürede çok hızlı bir şekilde bahsetmiş olduk. Trigger kısmı da arkadaşlar devamlı hareket halindeki voltajların ekranda sabit durabilmesini sağlamak için ayar yaptığınız bir kısım, fakat dijital osiloskoplarda otomatiğe bastığınızda bu işlemi kendisi yapabildiği için genelde pek ihtiyacınız olmaz, ama ihtiyacınız olduğu zamanlarda trigger'dan ayar menüsünden ayarlayıp sinyali ekranda dondurmaya çalıştığınız, belli bir seviyeden sonra tetikleme yaptığını ve tetikleme yaptığı noktaları ekranda gösteren ayar kısmı da trigger kısmı. Şimdi bakın, mod tuşuna bastığınızda bu trigger ayarlarını gösteren menüde hemen ekranın sol kısmına yakın kısımda arkadaşlar. Şu anda otomatikte olduğu için trigger auto yazıyor. Moda basarak biz bunu değiştirebiliyoruz. Tekli ölçme ve normal pozisyona alabiliyoruz. Hangi kanalın trigger'ını yapmak istiyorsanız CHX yani kanal X'ten basarak ölçüm yapmasını istediğiniz kanalı ayarlayabiliyorsunuz. Edge yazan kısımdan sinyalin düşen kenarında mı yoksa yükselen kenarında mı ölçüm yapmasını ayarlayabiliyorsunuz. Pozisyon yazan kısmı hemen buradaki sonsuz pot sayesinde ayarlayabiliyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar, bu kısımdaki yani ekran altındaki tuşlarsa sizin dalga formlarını ve verilerini kayıt yaptığınız kısımlara ait sayfaları ve seçili olan kademeleri gösteren tuşlar. Bakın, bu sayfalarda gezmek için Next yani bir sonraki sayfaya geçiş yapmak istediğinizde Next tuşuna basıyorsunuz. Önceki sayfa için Last tuşuna basıyorsunuz. Silmek istediğinizde Delete, Select yani seç tuşu, Select All. Tümünü seç tuşu da bunlar. Gördüğünüz gibi USB kısmından bilgisayara bağlantı yapıp sakladığınız dataları bilgisayara aktarabiliyorsunuz. Eğer verileri saklamak istiyorsanız bakın burada Save Pic yani ekran resmini kaydet. Save Wave kısmından da dalgaya ait teknik bilgileri cihazınızda saklayabiliyorsunuz arkadaşlar. Save'leyebiliyorsunuz. Evet sevgili Kaya ELC kanal takipçileri, Fınırsı marka bu mükemmel osiloskopun tanıtımını da bu şekilde yapmış olduk. Elimden geldiği kadar osiloskopu en iyi şekilde sizlere tanıtmaya çalıştım. Evet sevgili Kaya ELC kanal takipçileri, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuz da buraya kadar. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa lütfen kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.